Merhaba, Oğlak ve yükselen burcu Oğlak olan dostlar. 7 ve 13 Ağustos haftasına başlıyoruz. Bu haftanın öneminden ve size olan etkilerinden bahsedeceğim. Önce lütfen yükselen burcu Oğlak olanlar, sonra Güneş'i, Ay'ı, Venüs'ü Oğlak olanlar, yani bu sıralamada izleyin. Şimdi bu hafta Jüpiter'in Güneş'le bir karesi var. Bu ne demek? Ondan bahsedeceğim. Ve aynı zamanda da Uranüs-Venüs karesi var. İşte Merkür'ün Jüpiter'le üçgeni var. Ve hafta sonuna doğru Güneş artık Venüs'e kavuşuyor. Güçlü etkilerin olduğu bir haftayı yaşayacağız. Tabii bu bir süreç. Bu haftayla sınırlı kalmayacak. Sonbahara kadar, neredeyse Eylül sonuna kadar da sürecek bir süreç olarak düşünün. Şimdi sevgili oğlaklar, bakıyoruz hemen bu haftanın ilk 3 günü. Bizim için en riskli olabilecek bir zaman dilimi. Çünkü Ay Boğa burcunda ilerleyecek ve sabitler arasındaki bu yerleşim, ama toprak grubunda olduğu için size olumlu yansımalarını getirebilir. Çünkü Boğa burcundaki, hemen şöyle bakalım. Boğa burcundaki Ay pazartesi günü özellikle Güneş'e kare yapacak. 8-9 Ağustos'ta da Uranüs'le bir kare içerisinde olacak. Oğlaklar için parasal konuları daha çok aktif edecek. Yani para derken şöyle söyleyelim, finansla ilgili yani yatırımlar, borçlar, ödemeler, krediler, piyasalar, işte bir takım alınan satılan kağıtlar gibi ekonomiyi de biraz daha böyle yakından takip eden oğlaklar daha çok parasal konuları tabii ki gündemlerine getirecek. Bu alanlarda risk almayın lütfen. Çünkü tam 3 gün, yani 2,5 gün, pazartesi çarşamba akşam saatlerine kadar Ay 5. evinizde. Öncelikle burası finans göstergesidir, aşk ve ilişkilerdir, çocukları olanlar için çocuklardır, yaratıcılıktır, sanattır, hobidir. Yani bir takım size keyif veren, zevk veren her alan, yani bu saydıklarımın hepsi insana keyif verir. Çocuğu da, ilişkisi de veya hobisi de mesela. Buralara abartılı bir şekilde yüklenmeyin lütfen. Çocuklarınızla ilgili konular, gündemleriniz olabilir bu 2,5 gün. Onların ihtiyaçları, onların eğitimleri veya onların paraya olan belki eğitimleriyle ilgili bir takım durumları, ya da mesela bir nafaka gibi durum olabilir. Bir ailesi hani ayrılmış, genellikle eşler arasında görülen durumlar gibi bazı durumlarda olabilir. Diğer yandan ise burası Uranüs'ten, tabi Uranüs buradan geçiyor, Jüpiter buradan geçiyor. Bu ara burası çok güçlü ve siz biraz daha paraya olan tutkunuzu da arttırabilir, hırslandırabilir, çünkü hırs yapar aynı zamanda. Fakat getirisi de olabilme ihtimali var. Bu doğum haritanızın aldığı etkiye göre değişecektir çünkü. Diğer yandan bir de hani Aslan burcunda bir yerleşiminizin olup olmadığını bilmiyoruz. Böyle de düşünebilirsiniz. Yani bu 2,5 gün, pazartesi çarşamba arası bu gibi konular gündeminizde olabilir. Şimdi hemen Perşembeye geçişten itibaren Ay İkizler Burcu'na geçecek. Cuma, Perşembe, Cuma arasında da güzel bir açımız var. O da nedir? Merkür ve Jüpiter arasında olumlu bir açı var. Şimdi bu 2 gün daha çok günlük hayatınıza yoğunlaşacaksınız. İşte günlük hayat, eviniz, ofisiniz, işiniz, akrabalarınız, beslenmeniz, kendine olan özeniniz, spor gibi, mesela evcil hayvanlar, bunlar da buraya dahildir. Bu konular gündeminizde olacak ve buraya Merkür'ün güzel bir açısı olacağı için de aynı zamanda seyahatmiş, ticari anlaşmaymış, işle ilgili bağlantılarında bir takım yeni girişimler, burası gerçekten özeldir, özel bir yerleşimdir. Çünkü Merkür, Mars sizin bu seyahat dediğim, ticari anlaşmalar dediğim alanınızdan geçiyor. Burada yeni bir farklılık yaratabilirsiniz. Hani Merkür'ün de etkisiyle birlikte yeni bir imza, yeni bir vizyon katabilirsiniz hayatınıza, işinize. Anlaşmalar için, duyurular için özellikle çok 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 güzeldir. Turistik konular, biraz daha böyle turizmi ilgilendiren alan ve sektörler için de çok faydalı bir açı. Dediğim gibi Perşembe, Cuma sizin için bu alanlar çok daha rahat geçecek. Şimdi hafta sonuna geldiğimizde Cumartesi, Pazar daha çok ilişkileriniz gündeminize geliyor. Ortaktır, evliliktir, oradaki gündemleriniz, oradaki sıralamalar, öncelikleriniz. Burada belki bir yenilik yapmak isteyebilirsiniz ve aynı zamanda
Ayın 13'ünde yani pazar günü 13 Ağustos günü Güneş ve Venüs Aslan Burcu'nun 20 derecesinde kavuşuyor olacaklar ve sizin 8. evinizde bu direkt etki almayabilirsiniz. Biraz önce saydıklarım için de aynı şeyler geçerli ama Venüs'ün Aslan Burcu'ndaki bu kavuşumu sizi daha çok yönetmek durumunda olduğunuz paralarla ilgili durumlarla belki bir başlangıç, bir sonlanma, bir toparlanma getirebilir. Aynı zamanda burası bankaları, işte mesela paylaşılan kaynakları, mirasları, miras konuları ki hani sürümcemede olan böyle yıllardır bitmeyen mahkemeler falan olur, böyle miraslı yerler olur hani çok mirasçısı olan falan, bu gibi konuları gündeminize taşıyabilir ve bu böyle bir süreci artık tamamlanmaya doğru götürecek bir aktiflik söz konusu olabilir. Yani bunu çok örneklendirebiliriz. Tavsiyem şudur ki hazır Jüpiter'in desteğini alıyorsunuz. Aynı zamanda Uranüs'ün ve Mars da tabii ki bir Merkür'le Başak elementinde, yani toprak elementinde aslında gökyüzünün her yandan desteğini alıyorsunuz. Yani bir eş desteği de alırsınız, ortak desteği alırsınız. Sosyal çevrenizden, arkadaşlarınızdan destek alabilirsiniz. Uzak bir yerden bir yardım gelebilir bu. Bir yardım derken tabii çok çeşitli anlamlarda bunu düşünebilirsiniz. Dediğim gibi ihtiyacınız neye varsa, hayat size neyi dayatmışsa eğer bugünlerde ki özellikle oğlaklar için aslında önemli bir zaman dilimi, hayatlarındaki mihenk taşlarını yerlerine oturtmaya çalışıyor. Birçok oğlak burcu, öyle söyleyebiliriz. Ama dediğim gibi her halükarda Jüpiter'in desteğini aldığınız için korkulacak bir durum olacağını düşünmüyorum. Hatta belki de fırsata çevirebileceğiniz bazı durumlar olabilir diyebilirim. Burada özellikle ayın 16'sından sonra daha önemli, daha mühim yine parasal anlamda gelişmeler bekliyor. Hatta sürpriz gelişmeler bekliyor. Sevgili oğlaklar, lütfen takipte kalın. Yayınlarımızı beğenin. Lütfen abone olun ve paylaşın diyorum. Mutlu haftalar. Hoşça kalın.